Son yılların en ilginç casusluk girişimlerinden biri geçtiğimiz günlerde Rusya'da yaşandı. İddiaya göre Ukrayna istihbaratı Rusya'nın en stratejik savaş uçaklarından birinin pilotuna ulaştı. Plan basitti. Ortada nakit 3 milyon dolar vardı. Ayrıca Rus pilot ve ailesi için İtalyan vatandaşlığı hazırdı. Rus pilot Ukraynalı isimle uzun uzun konuştu. Uçağın kaçırıldıktan sonra Ukrayna'da hangi havaalanına ineceği dahi belliydi. Belirlenen tarihte havaalanına Rus uçağı değil ama Rus füzeleri ard arda indi. Filmleri aratmayan bu casusluk hikayesine gelin yakından bakalım. Rusya-Ukrayna savaşı. Kimine göre 72 saatte bitecek ve Rus askerleri Kiev'e girecekti. Kimine göre ise Rusya bir süre sonra bütün gücünü kaybedip geri çekilecekti. Bugün gelinen noktada iki beklenti de gerçekleşmedi. Hem Rusya hem Ukrayna savaşa bir şekilde devam ediyor. İlk aylarda gördüğümüz tanklar, füzeler, cephede bekleyen piyadelerin yerini şimdilerde dronlar, kritik isimlere düzenlenen suikastlar ve tabii ki casusluk hikayeleri aldı. Bugün size anlatacağımız olay da sadece Rusya-Ukrayna savaşının değil, son yılların en ilginç casusluk işlerinden biri. Ukrayna istihbaratı için çalışıyor ve özel operasyonları yönetiyordu. Ne bir oltalama ne bir uzun süreli sohbet. Pavlo konuya doğrudan girdi. İhtiyacı olan bazı şeyler vardı. Mesela Rus pilotların çalışma prensipleri, sıklıkla kullanılan uçakların kuyruk numaraları, Rus Hava Kuvvetleri'nin elinde kalan füze stoğu gibi bilgileri istiyordu. Rus pilot önce ne olduğunu tam anlayamadı. Pavlo'nun mesajları ard arda gelmeye devam etti. En kritik istek en son kalmıştı. Pavlo, Rus pilotu uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3'ü kaçırmasını söyledi. Bunun karşılığında nakit 3 milyon dolar hem kendisine hem de ailesine İtalyan vatandaşlığı ve nihayetinde Rusya'dan tamamen kurtulmayı vaat etti. Belki de Pavlo'nun bu kadar rahat olmasının sebeplerinden biri de Soğuk Savaş döneminde Rusya'dan bu şekilde sıkça casus devşirilmesiydi. O zaman dünyaya neredeyse tamamen kapalı olan Sovyetler Birliği'nden kaçmak isteyenler, Amerika başta olmak üzere batılı ülkelere her türlü belgeyi vermeye hazırdı. Hatta o dönemde para çoğunlukla ikinci plandı. Amerikan vatandaşlığı, çocukların kolejde okuması ve hatta kot pantolon, fast food yemek zincirleri, güzel arabalar gibi imkanlar dahi yeterli oluyordu. Ukrayna'ya göre Rusya yine benzer durumdaydı. Batı'nın uyguladığı ambargoların ardından içerisi yaşanmaz bir hal almıştı. Para ve bir Batı ülkesinin vatandaşlığı Ruslar için çok cazipti. Belki Rus pilot da tüm bunları kafasından geçirdi. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu mesajları alır almaz amirlerine durumu anlattı. Onlar da kendi üstlerine. Ve iş sonunda Rus İç İstihbarat Servisi'ne kadar gitti. Her şeyden önce bunun gerçek bir teklif olup olmadığını anlamak şarttı. Rus istihbaratın pilota söylediği şey çok netti. Ukrayna tarafıyla konuşmaya devam edilecek, mümkün olduğu kadar ileri gidilecek ve nihayetinde nereye varılacağı hep birlikte görülecekti. Rus pilot çok sıkı denetimler olduğunu ama fırsat buldukça bilgi paylaşacağını yazdı Pavlov'a. Ardından da onu aralıklarla bilgilendirmeye başladı. Aslında herkesin bulabileceği ya da bilinmesi sorun olmayacak kasıtlı sızıntılardı bunlar. Pavlov da boş durmadı. Sohbet ilerleyince önce tomar tomar dolarların videosunu attı. Bu paranın bir kısmıydı. Teklifin tamamı 264 milyon rubleydi. Bu da yaklaşık 3 milyon dolar demekti ve nereye giderseniz gidin ömrünüzün sonuna kadar yetecek bir paraydı. Eğer dediklerini yaparsa paranın hepsi Rus pilotundu. Rus pilot başka bilgiler de verince Pavlov da el yükseltti. Telegram'dan bir pasaport fotoğrafı attı. Fotoğraftaki kişi Rus pilotun karısından başkası değildi. Eğer işler yolunda giderse tüm aile İtalyan vatandaşı olacak ve istedikleri gibi yaşayacaktı. Ancak başka sorunlar da vardı. Pavlov'un istediği uçak Rusya'nın en gözdelerinden biriydi. Evet, eski bir uçaktı ama zaman içinde çok ciddi iyileştirmeler yapılmıştı. Stratejik füzeleri kolayca taşıyor, oldukça yüksek hıza ulaşabiliyor ve uzun mesafelere gidebiliyordu. Aslında bu uçak temel olarak Tu-22 serisine dayanıyor. M0 adı verilen ilk versiyon gökyüzüyle 1969'da buluştu. Temmuz 71'de ise daha gelişmiş hali olan M1 teslim edildi. Zaman içerisinde de geliştirmeler sürekli devam etti. Uçağın bomba ve füze taşıyabilen varyantı Tu-22M3 olarak kodlandı. Üretim bandından 1978'de indi. Bu versiyon öncekilere göre güçlendirilmiş kanatlara ve daha güçlü motorlara sahip. Güncellemelerle birlikte en büyük değişimlerden biri silah yükü kapasitesindeki artış oldu. Rusya bu uçağı Amerika ile giriştiği mücadele sırasında onların F-111'ine karşı geliştirdi. Bombardıman ve deniz hedeflerine saldırı görevleri için üretilen bu dev uçak, seyir füzesi, serbest düşüşlü bomba ve hatta deniz mayını atabiliyor.
Ayrıca denizdeki düşman filoların üzerine nükleer başlıklı füze ateşleyebiliyor. İlk olarak 1987 ila 1989 arasında Afganistan'daki muharebe görevlerinde, ardından 1995'teki Çeçenya operasyonlarında kullanıldı. Günümüzde de Rusya farklı operasyonel görevler için Tu-22M3'e önemli roller vermeye devam ediyor. Sadece bunlar da değil. Rus savunma sanayi uzmanlarına göre bu uçağın asıl önemli yanı sahip olduğu yapay zeka ve hedefleme sistemleri. Her ne kadar Rusya hedefleri hassas bir şekilde vurabilme noktasında iyi bir sicile sahip olmasa da bu uçakla çok kritik yerler nokta atışla vurulabilmişti. Kullanılan hedefleme sistemi ve yapay zeka Batı ülkeleri için değerli olabilirdi. Ancak tüm bunları alt alta eklesek de Ukrayna'nın ya da destekçisi Batı ülkelerinin bu uçağa ihtiyacı olduğunu düşünmek biraz zayıf kalıyordu. Asıl mesele biraz da tarihlerde gizli. Rus istihbaratına göre Ukrayna ve onun hamisi Amerika'nın asıl planı farklıydı. Amaçları NATO zirvesi öncesinde böylesine büyük bir işe imza atıp hem Rusya'nın imajına zarar vermek hem de NATO müttefiklerinin daha fazla yardım etmesi için motive olmalarını sağlamaktı. Günler geçti. Ukrayna istihbaratına çalışan Pavlo, bir iki mesajına cevap vermeyen Rus pilotu hemen tehdit etmeye başladı. Artık bu yolun dönüşü olmadığını ve eğer dediklerini yapmazsa ailesi için hiç iyi olmayacağını söylüyordu. Rus istihbaratı bu noktadan sonra pilotu ve ailesini korumak için daha hızlı ilerlemeye karar verdi. Rus pilot Pavlo'ya kaçış için son hazırlıkları yaptığını, ancak Tu-22M3 uçaklarında 4 kişilik mürettebat görevlendirildiğini söyledi. Bu bir sorundu çünkü kalan 3 kişiyi de uçağı kaçırmak için ikna etmesi gerekiyordu. Pavlov çok kısa bir yanıt verdi. Öldür onları. Temmuz ayının ilk haftası için planlar yapıldı. Rus pilot Pavlov'dan iniş yapacağı havaalanına dair bilgileri istedi. Kaç pist vardı? Gece inişi mümkün müydü? Tam koordinatlar neydi? Pavlov tüm bunları Rus pilotla paylaştı. Ukrayna istihbaratı için artık yapılabilecek tek şey beklemekti. Savaşın başından bu yana en büyük gollerden birini atacaklardı. Rus pilotla sözleştikleri 7 Temmuz'da Ukrayna'daki havaalanı en hareketli günlerinden birini yaşıyordu. Polisler, sirenler, ambulanslar, askeri yetkililer. Ama bunca hengame Rus pilot ve kaçırdığı stratejik savaş uçağı için değildi. Rus pilot oraya gitmedi. Uçağın beklendiği gün ve saatte havaalanına Rusya'dan gelen tek şey ölüm saçan füzeler oldu. Rusya, Pavlov'dan gelen bilgilerden yola çıkmış ve havaalanını tam isabetle vurmuştu. Ukrayna lehine belki ilerleyen yıllarda kitaplara girecek bir casusluk öyküsü çok kötü bir şekilde sonlandı. Rus pilot ülkesine ihanet etmedi. Evet, her ne kadar Rusya için bu çok değerli bir iş olsa da yakın gelecekte benzer kaçışların olup olmayacağını şimdiden kestirmek zor. Çünkü Rus pilot Kuzminov örneği hala akıllarda. Kısaca ondan da bahsedelim. 2023 yılının yaz ayları. O dönem uluslararası haber ajanslarının manşetinde hep benzer ifadeler var. Ukrayna için zafer, Rusya için büyük darbe. Rusya'ya ait Mi-8 askeri nakliye helikopterinin Ukrayna'nın doğusuna inmesi belki de o günlerde fırtınalı bir casusluk operasyonunun mutlu sonu olarak algılanıyordu ama öyle olmadı. Rus pilot Maxim Kuzminov, Rusya'da askeri helikopter pilotu olarak görev yapıyordu. Ukrayna savaşı başladığında görevden ayrılmak istedi. Ancak zaten yetişmiş personel sıkıntısı çeken Rusya'nın böyle bir istifayı kabul etmesi mümkün değildi. Etmedi de. Maxim Kuzminov savaşın başlarında bir iki uçuşa katıldı. Ancak gönülsüz olduğu ve fırsatını bulsa bu işi yapmayacağı bilgisi Ukrayna istihbaratının da bir şekilde radarına girmişti. Kuzminov'a ulaşmaları ve onu yönlendirmeleri zor olmadı. Her zamanki görevlerden biri için Rus askeri üssünden kalktıklarında neler olacağını bilen tek kişi pilot Kuzminov'du. Ukrayna istihbaratı kaçarken çok sayıda mühimmat getirmesini de istemişti. Ama bu pek mümkün olmadı. Füzeler yerine 2 Rus askeri çıktı Kuzminov'un helikopterinden. Onlar da Ukrayna hedeflerini vurmaya gittiklerini düşünüyor, hatta Ukrayna'daki bir askeri üsse indiklerini dahi bilmiyordu. Kuzminov'u karşılayan Ukrayna istihbaratının ilk işi helikopter kapısı açılır açılmaz 2 Rus askerini öldürmek oldu. Artık sadece Kuzminov, Mi-8 askeri helikopteri ve biraz mühimmat vardı. Ukrayna'nın ilk işi helikopteri ve pilotu videoya çekmek oldu. Savaşın bitmesi gerektiğini, akan kandan rahatsız olduğunu söylüyordu Kuzminov. Rus pilotlara bir çağrısı da vardı. Onlara da bir şekilde kaçmalarını, Ukrayna'nın bu konuda yardımcı olabileceği mesajını iletiyordu. Ukrayna bu iş için Kuzminov'a 500.000 euro ve Avrupa Birliği ülkesi bir ülkenin pasaportunu vermişti. Rus pilot bir süre Ukrayna'da kaldı. Ancak kendini rahat hissetmiyordu. Ülkeden çıkmak istediğini söylediğinde Ukrayna istihbaratı karşı çıktı. Seni Ukrayna dışında koruyamayız ve Rus istihbaratı eninde sonunda seni bulur dediler.
Ancak Rus pilot bu uyarıları dikkate almadı. İspanya'nın beyaz cenneti olarak bilinen liman kenti Alicante'ye gitti. Müstakil bir evde gözlerden uzak yaşıyordu. İddiaya göre İspanya resmi kurumları dahi onun gerçek kimliğini bilmiyordu. Palmiye ağaçlarıyla dolu bahçesine beyaz renkli bir jipin yanaştığını fark edemedi bile. Araçtan inenler 6 kurşun sıktı Kuzminov'a. Cansız bedenini komşuları buldu. Onu öldürenlerin Rus askeri istihbaratı elemanları olduğunu herkes konuştu. Ancak bu gibi olaylarda alışageldiğimiz üzere ne yakalanan ne suçunu itiraf eden kimse olmadı. Her şeyi affederim, ihanet hariç diyen bir lider tarafından yönetilen Rusya, günün sonunda bunu bir kez daha ispat etti. Başta da dediğimiz gibi, Rusya-Ukrayna savaşında bu aralar casusluk ve sabotaj daha sık duyduğumuz işler oldu. Son bir örnekle videomuzu bitirelim. Rus istihbarat servisine göre Ukrayna, yakın zaman önce Rusya'nın dev uçak gemisi Amiral Kuznetsov'a bir sabotaj planladı. Süreç yine yukarıdakilere benzer şekilde işledi. Ukrayna istihbaratı gemide çalışan bir kişiyle geçtiğimiz Mart ayında temas kurdu. Plan basitti. Yapılacak tek şey gemide güçlü bir yangın çıkarılmasıydı. Gemi tabii ki de batmayacak ama Rusya da uzun süre onu kullanamayacaktı. Gemi personeli kendisine atılan mesajları Rus istihbaratıyla paylaştı. Rusya, casusluk ağının tamamen ortaya çıkarılması için hemen adım atmadı. Kimlerin işin içinde olduğunu öğrenmek de bu saldırıyı engellemek kadar önemliydi. Ukrayna istihbaratı adına konuşan kişi, gemide çalışan personele küçük parçalar halinde patlayıcı gönderebileceklerini söyledi. Ve gerçekten de bunu başardılar. Rus personelin sivil hayatta kullandığı bir adrese patlayıcıları küçük parçalar halinde aralıklarla gönderdiler. Yangın çıkarıldıktan sonra Rus personel yüz binlerce dolar kazanacak, ayrıca Ukrayna istihbaratı tarafından Finlandiya'ya kaçırılacaktı. Ruslar gemide yangın çıktığını gösteren sahte bir video hazırlayıp karşı tarafa yolladı. Şimdi sıra Finlandiya'ya kaçırılma işindeydi. Tabii ki buluşma yerinde Rus askeri istihbaratı da olacak ve Ukraynalılar kıskıvrak yakalanacaktı. Videonun ardından Rus gemi personeliyle irtibata geçen Ukraynalı isim bir anda ortadan kayboldu. Tüm telefonlarını kapattı ve bir daha izi bulunamadı. Büyük ihtimalle Ukrayna tarafı videonun sahte olduğunu ve oltaya geldiğini fark etti. Belli ki gelecek dönemlerde bu ve benzer olaylara daha sık şahit olacağız. Casusluk gerçekten çok ilginç bir sanat ve harp sahasının da halen en güçlü enstrümanı. Biz gelişmeleri her zamanki gibi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Siz de hem bu gibi videolardan hem de çok farklı alanlarda kaliteli içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız GZT'yi takip etmeyi unutmayın. Son yılların en ilginç casusluk girişimlerinden biri geçtiğimiz günlerde Rusya'da yaşandı. İddiaya göre Ukrayna istihbaratı Rusya'nın en stratejik savaş uçaklarından birinin pilotuna ulaştı. Plan basitti. Ortada nakit 3 milyon dolar vardı. Ayrıca Rus pilot ve ailesi için İtalyan vatandaşlığı hazırdı.